Ortada bir sebep yokken aniden sessizleşti. Sıradan tartışmalarınız sırasında bile kendini geri çekiyor ve ilk adımı hep sizden bekliyor. Ben aradığım zamanlarda sessizleşiyor ve ben arayana kadar konuşmuyor gibi şikayetlerde bulunuyorsan bu video tam sana göre. Erkeklerin sessizleşme ve ortalardan kaybolma nedenlerini ve bu durumda nasıl karşılık verilmesi gerektiğini hayatın içinden örneklerle anlatacağım. Merhabalar, ben Muhammed Çubanoğlu. Bu video ile birlikte yeni hazırlayacağım video serisinde erkek ve kadın davranış farklarını ve yanlış giden ilişkilerinizi ufak dokunuşlarla nasıl rayına sokacağınızı da öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle yeni video serisinin sizler için hayat kurtarıcı etkisinin olacağını hatırlatmak isterim. Bu yüzden bu videoları ve sorularınıza cevap verdiğim canlı yayınlarımı kaçırmamak için kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açmanız çok önemli. İlk olarak erkeklerin sessizleşme nedenlerini, kadınların erkekleri yanlış anladıkları kritik noktaları belirttikten sonra bu konuda etkili çözüm yöntemlerine de değinmiş olacağım. Bu yüzden videonun her anını dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Geçelim konumuza. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Erkekleri değerlendirirken kendi bakış açınıza göre değil, onların yaratılışlarını dikkate alarak değerlendirmelisiniz. Yani sizin sessiz kalma nedenleriniz de erkeklerin sessiz kalma nedenleri birbirinden çok farklıdır. Peki erkekler neden sessizleşir? Bunu maddelendirmek istiyorum sizin için. 1. Erkekler bazı konularda hemen cevap vermeyi tercih etmezler. Çünkü kafalarında netleştiremedikleri konuları çözmeden size söylemek onlar açısından zayıflık olarak algılanıyor. Yani eğer bir kararsızlık yaşıyorlarsa ve yeterli desteği göremediklerini anladıysalar problemi kendi başlarına çözmeye çalışırlar. Onlar için sessiz kalıp bu sorunlara çözümler bulmak ani kararlar almaktan çok daha önemli hale geliyor böylece. 2. Erkekler sizden destek göremedikleri ve sürekli suçlandıklarında tartışmayı daha fazla uzatmamak için kendi dünyalarına kapanır ve o sorunu çözene kadar oradan çıkmazlar. 3. Erkekler istemeden herhangi bir şekilde onların fazlaca üstüne düştüğünüzde bunu sıkıcı bulurlar ve dayatma olarak kabul ederler. 4. Erkekler sizle alakalı olmayan fakat çözebilecekleri sorunları da kendi dünyalarına çekilerek çözmeyi seçerler ve bu süreçte kendilerini karantinaya alırlar. 5. Erkekler sorunlar karşısında savaşacak gücü kendinde bulamadıklarını asla söyleyemezler ve bunu kabul etmezler. Büyük bir sorunla baş başa kalan erkekler bunu kendilerince çözene kadar sessiz kalmayı seçebilirler. Bu davranışlar da kadınlar tarafından genellikle yanlış anlaşılır ve kadınların da uzaklaşmasına sebep olur. 6. Erkekler kadınlara bağlandıklarını hissettikleri zaman bu onları fazlasıyla korkutur ve kontrolü tamamen kaybetmemek için yalnız kalıp kendi benliklerini hissetmek isterler. Bu yüzden sessiz kalıp ortalardan kaybolmak onlar için yapılacak en mantıklı şeydir. Bu süreci iyi geçirirlerse daha da güçlenerek ve korkularından arınmış bir şekilde karşınıza çıkarlar. Kadınlar erkeklerin sessizleşmesine çok ani ve büyük tepkiler verebiliyorlar. Bu da olayın daha da büyümesine sebep oluyor. Peki erkekler sessizleştiğinde kadınlar ne anlıyor? Erkekler bu konumda ne anlatmak istiyor? Kadınlar erkeklerin sessizliğini sevilmemeye, umursanmamaya ve değersizliğe yorumladıkları için erkeklerin bu sessizlikleri onları adeta çığırdan çıkarıyor ve kendilerine savunma stratejisi olarak erkeklere ne olduğunu anlatmaları için baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu baskı sonrasında erkeklerden aldıkları kısa cevaplar kadınları daha da sinirlendirerek ilişkiyi sürdürmeme kararı almaya ya da fevri davranışlar sergilemeye itiyor. Kadınların erkekleri bu konuda yanlış anlamalarının nedeni erkekleri kendi pencerelerinden değerlendirmeleridir. Çünkü kadınlar yalnızca ağır konuşacaklarında, karşısındaki kişiye güvenmediklerinde ve gerçekten konuşmak istemediklerinde sessiz kalmayı seçerler. İşte bu yapılarından dolayı erkekleri de böyle zannederler ama durum hiç de böyle değildir. Kadınlar sessiz kalmaya başladıklarında erkeklerin korkması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ama erkeklerin sessizliği sizi korkutmamalı. Çünkü bu tamamen yaratılışsal bir süreçtir. Bu sessizlik sevilmemeye, değer verilmemeye ya da umursanmamaya yorulmamalıdır. Erkekler doğaları gereği yardım istemekten hoşlanmazlar. Bu yüzden arkadaş çevrelerinde de zayıf gözükmemek için hep kendine yeterli gözükmeyi seçerler. Neden ayrılık sonrası erkeklerin acılarını gizlemeye çalıştıklarını da buradan kolaylıkla anlayabilirsiniz. Erkekler zayıflığı kabullenmek istemezler.
Ve kendilerinin yetersiz olduğunu ima eden kadınlara karşı bile ters tepkiler verebilirler. Sıradan bir kavanoz kapağını açamayan bir erkeğin bile bunu ne kadar büyük bir problem haline getirdiğini gözlemlemişsinizdir. Bunun tam karşılığı zayıflığı kabullenmemek ve yetersiz gözükmeme isteğidir. İşte bu yüzden erkekler sorunlarını paylaşarak çözmeyi de tercih etmezler. Kadınlar sorunları konuşarak, fikir alışverişinde bulunarak çözdükleri için videolarımın altındaki yorumlara bakın. Hep kadınlar tarafından yazıldığını göreceksiniz. Çünkü kadınların doğaları bu şekildedir. Erkeklerin doğasını iyi bilen kadınlar, erkeklerin sessizliklerini gördüklerinde onların yanında olurlar fakat çözüm önerisinde bulunmazlar. Sessizleşen ve kendi dünyasına çekilen erkeklere çözüm sunan kadınların bu davranışı erkeklere hakaret ve güvensizlik olarak yansır. Çünkü erkekler kendilerinin başa çıkabilecekleri sorunlara karşı kadınların yardım etme isteklerini kendilerine yüklenen zayıflık damgası olarak algılar ve saldırganlaşırlar arkadaşlar. Kadınlar bu durumu gördüklerinde iyi niyetli bu davranışlarının karşılığında ters tepki gördüklerinde ya fevrileşerek daha sert ve ders vermeye çalışan tepkiler verirler ya da aşırı şekilde kırılarak kendilerini daha da geri çekerler ve ilişki büyük bir yara alır. İşte kadınların sessiz erkeklerle konuşmaya çalışmaları erkeklerin daha da içine kapanmalarına yol açıyor. Kadınların bu süreçte erkeklere karşı söylediği şeyler genellikle şu cümle kalıpları oluyor. Neyin var? Ne oldu? Benimle neden konuşmuyorsun? Eskiden böyle değildin. Sen beni sevmiyorsun. Ondan böyle yapıyorsun gibi cümle kalıpları oluyor. Erkekler bu cümlelere karşı genelde bir şeyim yok. Ben iyiyim, bana karışma. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ne olur beni darlama artık. Problem yok, beni biraz rahat bırak gibi karşılıklar verdiklerinde kadınlar bu durumda fazlasıyla endişeleniyorlar. Bu da gayet normaldir. Çünkü çoğu kadın bunu kendi davranışlarına göre değerlendirmeyi seçtiği için erkeklerin bu sessizliklerine karşı sevgilerini göstermeyi seçer. Bu sevgiyi gösterme biçimleri de yardım etmeye çalışmakla ortaya çıkar. Ve bu yardım etme önerisi erkekler tarafından hakaret olarak algılanır. Hiçbir erkek güçsüzlüğü ve acizliği kabul etmez arkadaşlar. Erkeklerin sessiz kaldıkları süreçleri kadınlar genel olarak yanlış anladıkları için küçük sorunlar bu noktada büyür ve bir çığ halini almaya başlar. Sessizliği seçen erkeğe karşı yapılması gereken en önemli şey onun bu sessizliğini kendi üzerinize almamaktır. Kadınlar için bu davranış çok saçma gelebilir çünkü onlar arkadaşlarına olan sevgilerini zor zamanlarında onlara destek olarak gösterirler. Bu yüzden hayatlarındaki erkeğe verdikleri değeri de onlara sevgilerini sunmaya çalışarak ispat etmeye çalışırlar. Burada yapılan en büyük hata ısrarla erkeğin sorununun ne olduğunu, erkeğin anlatması için baskı yapmak ve anlatmadığında da ters ya da orantısız tepkiler vermektir. Kadınlar bu konularda iyi niyetli düşünseler de sonuç maalesef faciadır. Çünkü erkeklerin algılama biçimi kadınlardan çok farklıdır. Her erkek üzüntülü ya da gergin olduğunda kendi dünyasına çekilerek yalnızlığı seçer. Ve bu süreçte üzerine gelinmesinden kesinlikle hoşlanmaz. Bu yüzden bu sessizlik sürecinde sürekli olarak sorular soran kadınlara karşı erkeklerin tepkileri kısa ve nettir. Eğer sorular daha fazla artmaya devam ederse erkekler aniden öfkelenerek daha büyük tepkiler verirler ve bunu gören kadınlar daha da uzaklaşırlar. Bu yüzden erkeklerin cümlelerine karşı farklı anlam arayışlarına girmemek gerekiyor. Bir kadının kullandığı yok bir şey cümlesi çok fazla anlama gelebilirken bunu erkek söylüyorsa tek bir anlamı vardır ve halledilebilecek bir şeydir. Yani erkekler düz mantıktır ve cümlelerinin altında farklı anlam aramanız onları daha da öfkelendirir. Şimdi erkeklerin kullandığı bazı kelimeleri kadınların nasıl yanlış anladığına değinmek istiyorum ki aradaki farkı böylece daha iyi anlayabileceksiniz. Bir erkek iyi olduğunu söylüyorsa anlatmak istediği şey gerçekten iyi olduğu ve problemin üstesinden gelebileceğidir. Erkeğin iyiyim kelimesini kadınlar seni umursamıyorum, derdimi paylaşabileceğim kadar sana güvenmiyorum, benim için anlamın yok olarak algılayabiliyorlar. Bir erkek eğer ona soru sorduğunuzda benim hiçbir şeyim yok diyorsa orada anlatmak istediği şey gerçekten bir şeyi olmadığı ya da bu sorunları aşabilecek güçte olduğudur. Kadınlar bu cümleye karşı erkeğin ne yaptığını ya da
ne yapacağını bilmediğini zanneder ve ısrarla soru sorarak onun asıl problemini çözmeye çalışırlar. Bu anlam çıkarma çabaları da erkekleri daha da sinir ederek tartışma çıkmasına neden olur. Böylelikle sessizleşen erkeğin bu davranışlarının nedenlerine değinmiş oldum. Daha sonraki bir videoda da bu sessizliği bozmak ve erkeğin size karşı daha açık olmasını sağlamak için yapılması gerekenlere değineceğim. Erkekler niye bu kadar karışık diyorsanız yeni videolarımı kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü bu videolar sayesinde erkekleri kolay bir şekilde analiz ederek yaptığınız ve bugüne kadar göremediğiniz birçok hatayı da görmüş ve ilişkinizi güçlendirmiş olacaksınız. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videoları kaçırmamak ve canlı yayınlarımda bana sorular sormak için kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açmayı mutlaka unutmayın. Hazırlamamı istediğiniz video konularını yorum kısmına yazarak videoyu beğenmeyi ve destek olmak isterseniz de katıl seçeneğiyle kanalıma üye olmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın, seviliyorsunuz.